Senin bizimle paylaştığın kaynaklara şöyle bir daldık ve gördük ki popüler dizi Eşref Rüya'nın 28. bölümü etrafında resmen bir fırtına kopuyor. Adeta bir fırtına. Herkesin söyleyecek bir şeyi var bu bölümle ilgili. Kesinlikle. Elimizde sadece bölümün detaylı bir analizi de yok üstelik. Fan teorileri üreten videolar, karakterleri derinlemesine inceleyen yazılar, izleyici forumlarındaki o ateşli tartışmalar. Hatta şey bile var, dizi streaming platformlarına birkaç saat geç yüklendi diye şikayet eden o sadık izleyici yorumları bile var. İnanılmaz. Bu bile tek başına çok şey anlatıyor aslında. Tam bir bilgi okyanusu. Bu da bölümün ne kadar kilit, ne kadar önemli bir noktada durduğunu gösteriyor. Sıradan bir bölüm değil yani. Bildiğin bir fay hattının kırıldığı bir an. Çok doğru bir benzetme. İşte bizim görevimiz de tüm bu farklı sesler arasından, o bilgi okyanusundan en can alıcı noktaları, en şaşırtıcı detayları ve en akılda kalıcı analizleri süzüp sana sunmak. Yani bu bölümde gerçekte ne olduğunu, karakterlerin o psikolojik derinliklerini, seyircinin nabzını. Ve tabii dizinin geleceğine dair ipuçlarını hep birlikte masaya yatıracağız. Hazırsan bu karmaşık ilişkiler yumağı ve sır perdelerini aralamaya başlayalım. Başlayalım. Zaten tüm kaynakların, tüm analizlerin birleştiği bir nokta var. Bu bölüm hikayeyi 3 ana damardan geri dönülmez bir yola sokuyor. O zaman direkt bu 3 ana damarla başlayalım. Haklısın, kaynaklar bölümün gerilimini zirveye taşıyan 3 temel eksen üzerinde duruyor. Birincisi hepinizin beklediği o an. Eşref ve Kadir yüzleşmesi. Aynen. Ama bu artık basit bir çatışma değil. Geçmişin tüm öfkesinin, o yarım kalmış hesapların geri dönülmez bir noktaya ulaştığı psikolojik bir savaş haline gelmiş. Evet, artık fiziksel güçten çok zihinsel bir satranç oynuyoruz aralarında. İkinci damarsa Nisan'ın durumu. Nisan'ın vicdan muhasebesi. Tam olarak o. Savcının sunduğu o teklif, Nisan'ı hukuki bir anlaşmadan çok daha öteye taşıyor. Ahlaki bir sınava sokuyor resmen. Karakterin en derin çıkmazı bu. Yani sadece Eşref ile savcı arasında kalmıyor. Hayır, hayır. Kendi vicdanıyla hayatta kalma içgüdüsü arasında sıkışıp kalıyor. Kaynaklar da bunu vurguluyor zaten. Ve üçüncü, belki de en sarsıcı olanı, Hıdır'ın DNA şoku. Yani Hıdır'ın Eşref'ten alınan DNA örneğinin kendisiyle uyuşmadığını öğrenmesi. Bu her şeyi değiştiriyor. Kaynaklardan birinde çok güzel ifade edilmiş, onun için adeta bir kimlik depremi bu. Bugüne kadar bildiği her şeyi, kime hizmet ettiğine, aidiyetini sorgulamasına neden olan temelini sarsan bir an. İşte bu üç hatta çok çok kritik. Ama kaynakların ilginç bir şekilde birleştiği bir nokta daha var, Sadık'ın vurulması. Bu olay, bu üç hattı sadece birbirine bağlamakla kalmıyor. Hızlandırıyor. Bir katalizör oluyor. Aynen öyle, hızlandıran bir katalizör. O olay olmasaydı bu yüzleşmeler, bu kararlar belki haftalar sonra çok daha farklı koşullarda yaşanacaktı. Yani Sadık'ın vurulması sadece bir aksiyon sahnesi değil. Değil. Tüm dengeleri altüst eden ve o meşhur soruyu, içeride bir hain mi var sorusunu herkesin zihnine kazıyan bir fitil. Kaosu başlatan fitil. Bu çok önemli bir nokta. Yani Sadık'ın vurulması sadece bir kayıp değil, aynı zamanda o yetimler arasındaki o dokunulmazlık zırhının da delinmesi anlamına geliyor. Artık kimse güvende değil. Tam olarak bu. O ana kadar aralarında yazılı olmayan bir kural vardı. Birbirlerine dokunmazlar. Ama o kurşunla birlikte o kural da, güven de yerle bir oluyor. Kimin dost, kimin düşman olduğu her zamankiden daha belirsiz. Ve bu belirsizlik de en çok dizinin merkezindeki ilişkiyi zehirlemeye başlıyor. Yani Eşref ve Nisa'nınkini. Öyleyse o zehirli alana girelim ve onların o psikolojik savaşına odaklanalım. Kaynaklar Eşref'in karakter analizine özellikle dikkat çekiyor. Hani dışarıdan gördüğümüz o sert, kontrolcü, otoriter lider imajı var ya, Evet. onun altında aslında sevilmeye ve güvenmeye muhtaç, şaşırtıcı derecede kırılgan bir adam olduğu vurgulanıyor. Kesinlikle. Eşref'in en büyük korkusu ne? Kontrolü kaybetmek ve ihanete uğramak. Bütün imparatorluğunu bu iki korku üzerine inşa etmiş. Doğru. Ama kaynakların altını çizdiği en trajik nokta şu, Eşref, o kirlenmiş dünyasında temiz kalmış tek sığınağı olarak gördüğü Nisan'ı korumaya çalışırken,
Aslında tam da bu koruma içgüdüsüyle onu bir ahlaki tuzağın içine itiyor. Yani Nisan'ı kurtarmaya olan o adanmışlığı Nisan'ın en büyük yükü haline geliyor. Aynen öyle. Eşref'in ona duyduğu o kör güven, Nisan için bir lütuf değil de altında ezildiği bir ağırlığa dönüşüyor. Çünkü savcının teklifiyle birlikte Nisan her an bu güveni hak edip etmediğini sorgulamaya başlıyor. Eşref'in her sana güveniyorum deyişi Nisan'ın vicdanında bir kırbaç gibi şaklıyor resmen. Mükemmel bir özet. Hatta bir analizde çok kritik bir soru soruluyor. İhanet yapılan bir eylemle mi yoksa verilen bir kararla mı başlar? Oo, çok iyi soru. Bu soru Nisan'ın durumunu o kadar iyi anlatıyor ki henüz Eşref'i açıkça satmamış olabilir ama savcının teklifini dinlediği o an, Zihninde o kapıyı araladığı an. işte o an ihanet süreci de başlamış oluyor. Eşref henüz hiçbir şey bilmezken Nisan çoktan o suçluluk duygusunun ağırlığıyla yaşamaya başlamış durumda. Ve aralarındaki bu kopuş hani yüksek sesli kavgalarla değil, tam tersine sessizlikle anlatılıyor. Bütün kaynaklar bu konuda hemfikir. Evet, ikilin sahnelerinde diyaloglardan çok sessizlikler, uzayan bakışlar, o kaçırılan göz temasları ve yarım kalan cümleler konuşuyor. O sessizlik anlarında o kadar çok şey oluyor ki. Kesinlikle. Özellikle o mutfak sahnesi var ya, Eşref'in ona çay doldurduğu an, neredeyse hiç konuşmuyorlar ama gerilim o kadar yoğun ki aralarındaki mesafenin fiziksel değil, ruhsal olduğunu hissediyorsun. Bir kaynakta yazar, sessizlikleri en gürültülü çığlıklardan daha çok şey anlatıyor diyordu. Bu gerilimli sessizlik, izleyiciyi adeta nefesini tutmaya zorluyor. Bu sessizlik anlarından en çarpıcısı da hastanede yaşanıyor. Nisan vurulduktan sonra Eşref'in o anki hali. Evet, kaynaklardan birinde bu an çok güzel betimlenmişti. Üzerinden büyük bir yük kalkmıştı, hatta çevresinde kimse olmasa hüngür hüngür ağlamak istediğini biliyordu ama kendini tutturuyor. Yani onu kaybetme korkusuyla ne kadar sevdiğini ilk kez bu kadar saf, bu kadar filtresiz bir şekilde anladığı bir an. Ama işte Eşref'in trajedisi de tam burada başlıyor. O saf rahatlama ve sevgi anı saniyeler sürüyor. Hemen ardından aynı betimlemede midesinden gözlerine doğru yükselen bir intikam ateşinden bahsediliyor. Yani sevgi anında şiddete ve yok etme arzusuna dönüşüyor. Bu da Eşref'in karakterindeki o derin ikilemi, sevgisiyle şiddetinin nasıl iç içe geçtiğini, birini diğerinden ayılamadığını gözler önüne seriyor. Onu insan yapan da canavar yapan da aynı duygu. Karakterlerin iç dünyası bu kadar karmaşıkken, dışarıda da oyunun kuralları tamamen değişiyor. İstersen şimdi de geleceğe yönelik o fan teorilerine ve analizlere bakalım. Çünkü kaynaklar hikayenin bambaşka bir boyuta evrileceğini gösteriyor. Özellikle Hıdır'ın öğrendiği o DNA gerçeğiyle başlamak lazım. Evet, Bu dediğin gibi sadece kişisel bir şok değil. Fan analizlerine göre bu gerçek tüm hikayenin gidişatını değiştirecek bir potansiyele sahip. En yaygın ve en mantıklı görünen teori de şu: Hıdır artık oğlu olduğunu öğrendiği Kadir'in gizli koruyucusu olacak. yani Eşref'in Kadir'i öldürmesine asla müsaade etmeyecek. Etmeyecek. Bu Hıdır ile Eşref arasındaki o sarsılmaz gibi görünen sadakat bağını temelden sarsacak bir durum. Aynen öyle. Hıdır, ömrünü adadığı adam ile kanından olan evladı arasında kalacak, bir yandan Eşref'le arasını bozmak istemezken, diğer yandan oğlunu korumak zorunda. Bu da onu bir denge unsuru olmaya itecek. Tabii, artık Eşref'in her emrini sorgusuz sualsiz yerine getiren o sadık asker değil, kendi ajandası olan Eşref'i bile dizginleyebilecek bir güç haline gelebilir. Bu, aralarındaki dinamiği tamamen değiştirecek. Bir de analiz videolarında altı çizilen ve belki de en heyecan verici olan öngörü var. Mesele artık Eşref ve Kadir arasındaki kişisel hesaplaşmayı aşıyor. Sahneye çok daha büyük, çok daha gizemli bir düşman çıkıyor, ihtiyar. Fragmanlardaki o ihtiyarın selamı var repliği de bunu doğrular nitelikte ve anlıyoruz ki Dinçer de artık bu yeni güç için çalışıyor. İşte bu gelişme hikayenin ölçeğini tamamen değiştiriyor. Artık sokak seviyesindeki bir güç savaşından devletin derinliklerine uzanan çok daha organize ve acımasız bir yapıyla mücadeleye evriliyoruz. Kaynaklar, ihtiyarın sadece bir kişi değil, sistemin kendisi olabileceğini öne sürüyor.
Evet, Eşref'in şimdiye kadar savaştığı her şeyden daha büyük bir tehdit olduğu söyleniyor. Peki, bu devasa yeni tehdidin ortaya çıkması en beklenmedik senaryoyu da beraberinde getiriyor. Fan teorileri arasında en çok konuşulan, en çarpıcı olan senaryo da bu sanırım. Evet ve bu yeni tehdidin ne kadar büyük olduğunu en iyi gösteren teori de bu. Birbirlerinin can düşmanı olan Eşref ve Kadir, İttifak kurmak zorunda kalabilirler. aynen öyle. İhtiyara karşı zorunlu bir ittifak. Bu dizideki tüm paradigmaları değiştirir. İzleyici için tam bir şok etkisi yaratacak bir gelişme olur bu. Ha, kaynaklar bu ittifakın ne kadar kırılgan olabileceğine de değiniyor mu? Yani Eşref gibi kontrol takıntılı bir karakter en büyük düşmanıyla gerçekten omuz omuza çalışabilir mi? Çalışamaz. Bu ittifak her an patlamaya hazır bir bomba gibi olmaz mı? İşte teorinin en heyecan verici kısmı da bu. Elbette olmaz. Kaynaklar da bunu zorunlu ve geçici bir ateşkes olarak tanımlıyor. Bu bir dostluk değil, ortak düşmana karşı ayakta kalma mücadelesi. Anladım. Eşref ve Kadir gibi iki güçlü figür bile tek başına bu tehdidin karşısında duramıyorsa, ihtiyarın sistem içindeki gücünün ne kadar büyük olduğunu düşün. Bu ittifak, düşmanın büyüklüğünü bize gösteren en net kanıt olacak. Ve evet, her an birbirlerinin arkasını kollarken, aynı zamanda birbirlerinin gırtlağına yapışmak için de fırsat kollayacaklar. Bu gerçekten de bütün dengeleri altüst eder. Demek ki kaynaklara göre dizinin başından beri kurulan o kişisel intikam hikayesi aslında çok daha büyük bir satranç oyununun sadece bir piyonuymuş. Aynen öyle. Peki tüm bu gelişmeler yaşanırken izleyici ne düşünüyor? Elimizdeki forum tartışmaları ve yorumlarda en az dizinin kendisi kadar hareketli. Kesinlikle. İzleyici nabzı çok çeşitli ve bu da dizinin farklı kesimlere hitap ettiğini gösteriyor. Bir yanda diziyi efsanevi Kurtlar Vadisi ile kıyaslayan ve bu tarzı özlediklerini söyleyen büyük bir kitle var. Onlar dizinin sert, karanlık atmosferinden memnunlar. Çok memnunlar. Devlet-mafya ilişkilerine getirdiği modern yorumdan, diyalogların derinliğinden, Ama madalyonun diğer yüzü de var. Başka bir grup izleyici ise hikayenin ağır ilerlemesinden ve özellikle aşk temasının zaman zaman baskın olmasından şikayetçi. evet, bir forum yorumunda aşk meşk işin içine girince izlenmiyor, aksiyon istiyoruz denmiş mesela. Bu da izleyicinin beklentilerinin ne kadar farklı olduğunu gösteriyor. Bu farklılık oyunculuk eleştirilerinde de kendini gösteriyor. Özellikle Çağatay Ulusoy'un canlandırdığı Eşref karakterinin o mimiksiz ve sert duruşu, Ciddi bir tartışma konusu o. Forumlarda dönüyor sürekli. Bir kesim bunu donuk bir oyunculuk olarak görüyor. "Adam paso aynı poz hiç mi gülmez, ağlamaz" gibi eleştiriler getiriyorlar. Aynen ama bu eleştiriye karşı çıkanlar da var. Peki onlar ne diyor? Çünkü bu karakterin en belirgin özelliklerinden biri. Karşı çıkanlar diyor ki bu aslında çok bilinçli ve başarılı bir oyunculuk tercihi. Onlara göre Eşref çocukluğunda yaşadığı travmalar yüzünden duygularını bastırmayı öğrenmiş, hislerini içinde yaşayan bir karakter. Zaten bu yüzden de dış sesle düşünceleri aktarılıyor. Yani o poker suratı, o sert duruş, onun zırhı. Tam olarak. Bir yorumda Eşref'in duygularını yüzünde değil, sustuklarında ve yaptığı eylemlerde aramalısınız deniyor ki bence bu çok yerinde bir analiz. Bu tartışmanın kendisi bile aslında karakterin ne kadar derinlikli yazıldığının ve izleyici üzerinde bir etki bıraktığının kanıtı. Kesinlikle. Ve bu izleyici kitlesinin ne kadar tutkulu olduğunu gösteren ilginç bir detay daha var kaynaklarımızda. Hani şu geç yüklenme meselesi. Evet, dizinin bölümlerinin Amazon Prime gibi platformlara sadece birkaç saat gecikmeli yüklenmesi bile ciddi şikayetlere yol açmış. İnsanlar ücretini ödediğimiz halde içeriye erişememek güven sarsıcı bir durum diyerek tepkilerini dile getiriyor. Bu müthiş bir bağlılık göstergesi. İzleyici, hikayenin bir sonraki adımını o kadar merak ediyor ki birkaç saatlik bir gecikmeye bile tahammülü yok. Bu, dizinin seyircisiyle kurduğu bağın ne kadar kuvvetli olduğunu kanıtlıyor. Onu sadece izlenip geçilen bir içerik olarak değil, haftalık bir ritüel olarak görüyorlar. Bütün bunları toparlayacak olursak, senin bize ulaştırdığın bu zengin materyaller gösteriyor ki, Eşref Rüya'nın 28. bölümü sıradan bir geçiş bölümü değil. Kesinlikle değil. Sırların açığa çıktığı, güvenin hem bir sığınak
hem de yıkıcı bir silaha dönüştüğü ve oyunun kurallarının baştan yazıldığı bir eşik. Kesinlikle bir dönüm noktası. Karakterler artık sadece dışarıdaki düşmanlarla değil, kendi içlerindeki şeytanlarla, en derin korkuları ve zaaflarıyla da savaşıyorlar. Asıl savaş şimdi başlıyor. Tam da bu noktada tüm bu kaynakların ve analizlerin ışığında sana üzerinde düşüneceğim bir soru bırakalım. Birbirini yok etmeye yemin etmiş iki düşman, yani Eşref ve Kadir, ortak ve daha büyük bir tehdit karşısında ne kadar süreyle kendi intikamlarını ve egolarını bir kenara bırakabilir? Ve kurulacak böylesi bir zorunlu ittifak onlar için bir kurtuluş mu olur yoksa birbirlerini yok etmek için buldukları yeni ve daha tehlikeli bir oyun alanı mı?